Öyle bir yerdeyiz ki görsellik bakımından, görünüm bakımından dünyanın en güzel şehri burası olabilir. En tepede muhteşem bir kale var. Biraz aşağı bakıyorsunuz, kayalara oyulmuş görkemli kral mezarları çıkıyor karşınıza. Onların altına bakıyorsunuz, bir saray var, şehzadelerin yetiştiği bir saray. Bir alt katmana bakıyorsunuz, tarihi konaklar ve en aşağıdaysa büyüleyici yansımaları ve eşsiz rengiyle bir nehir, Yeşilırmak. Dağların arasına kurulmuş, tarihi adeta katman katman önünüze seren büyüleyici bir şehirdeyiz. Evet, Amasya'dayız. Nedenini bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Yani böyle Yeşilırmak'ın kenarına kurulmuş sağlı sollu bir kent aslında burası. Çok da büyük geçmişi var. Ama buradaki bu Osmanlı tarzındaki evler, yalı deniyor bunlara ve Yeşilırmak'a hazır. Böyle yani hayran olmamak mümkün değil. Yukarıda kaya mezarlıkları, kaleler var oralarda. Yani altında da bu evler. Amasya'ya gelip de sevmemek pek mümkün değil gibi. Biraz tadını çıkartın. Bu kadim şehrin tarihi bundan binlerce yıl öncesine dayanıyor. Ama şehir asıl yükselişini M.Ö. 4. yüzyılda Pontus Krallığı'na başkent olunca yaşamış. Ardından Roma döneminde devasa kaleler ve su kanallarıyla güçlenmiş, Osmanlı döneminde ise cihan padişahlarını yetiştiren Şehzadeler şehrine dönüşmüş. Tabi Osmanlı ihtişamından günümüze miras kalan en güzel detay da Yeşilırmak kıyısına inci gibi dizilen o zarif sivil mimari örnekleri, yani yalı boyu evleri. Ama Amasya sadece krallıkların ve padişahların değil, aynı zamanda küllerinden doğan bir milletin kurtuluş mücadelesinin de en önemli duraklarından biri. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında artık Osmanlı Devleti dağılma sürecine girmiş durumdaydı. Anadolu'nun birçok yeri işgal altındaydı. Mustafa Kemal'in amacı ise milli mücadeleyi başlatabilecek güvenli bir merkez oluşturmaktı. Samsun'dan sonra Havza'ya gelmiş, ilk direniş çağrılarını burada yapmış. Ama Mustafa Kemal Paşa Havza'nın yeterince güvenli olmadığını düşünmüş ve Havza'dan burayı arattırıp Amasya güvenli mi diye sormuş. Aldığı cevap Amasya emrinize amadedir olmuş ve Amasya'ya gelmiş. Ve burada daha Samsun'a çıkışının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmişken tarihin akışını değiştiren kararlar alınmış. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç bildirgesi ve ilk yazılı belgesi olan Amasya Tamimi, Amasya Genelgesi yayınlanmış. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözü burada söylenmiş. İstanbul hükümetinin görevini yapamadığı bu genelgede açıkça ifade edilmiş. Anadolu'da milli bir kurul oluşturulması gerektiği belirtilmiş. Erzurum ve Sivas Kongresi'ne giden süreç başlatılmış. Yani Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığın ilk adımlarını Amasya'da atmış. Bu yüzden Amasya, bağımsızlığa ve cumhuriyete giden yolun en önemli şehirlerinden biri. Tarihi kentin hemen üstündeki Kızlar Sarayı'na çıkıyoruz şimdi. Bu şehir Osmanlı'nın en kritik dönemlerine şahitlik etmiş.
Ankara Savaşı'ndan sonra devleti yeniden toparlayan Çelebi Mehmet mücadeleyi buradan yürütmüş. İkinci Bayezid ise tahta çıkmadan önce 27 yıl Amasya'da valilik yapmış. Üçüncü Murat ise buradan yetişip tahta çıkabilen son şehzade olmuş. İşte devleti dipten çekip alanlar da, taht uğruna canından olanlar da, geleceğin kudretli padişahları da bu şehre hep bu Kızlar Sarayı'ndan bakmış. Saraydan bugün geriye çok fazla yapı kalmamış olabilir. Ama Şehzade Mustafa veya Fatih Sultan Mehmet veya burada doğan Yavuz Sultan Selim şehre nasıl bakıyordu diye merak ediyorsanız bu basamakları çıkmanız gerekiyor. Tabii. İyi kondisyon olması lazım. Yani olası kalelere, surlara, anıt mezarlara falan ya da kentin güzel manzarasını görmek istiyorsanız iyi ciğer olması lazım. Yani sporcu, biraz spor geçmişiniz de olsa olur. Çünkü çok basamak var. 400'ler, 500'ler, 600'ler, 700'ler. Ara ara da durup mola vermek lazım. Mola verdiğimiz yerleri de pisletmemek lazım. Yani içtiğimiz suları atmamak lazım, özen göstermek lazım, saygı duymak lazım. Anladın? Hadi. Pontus krallarının yaşadığı, Osmanlı'ya yaklaşık 150 yıl boyunca hizmet etmiş, şehzadelere ve valide sultanlara ev sahipliği yapmış Kızlar Sarayı'ndayız şu anda. Peki neden buraya Kızlar Sarayı demişler? Aslında eski dönemlerde bu isim kullanılmamış. Osmanlı döneminde daha çok Aşağı Saray veya Enderun gibi isimlerle anılmış. Ama herhalde saray kadınlarının, cariyelerin ve valide sultanların burada yaşadığı düşünülünce halk arasında zamanla Kızlar Sarayı adı yayılmış. Hatta birazdan anlatacağım Ferhat'la Şirin efsanesinde Şirin için yaptırılan sarayın da burası olduğuna dair anlatılar var. Peki saray nerede diyecek olursanız, yapı uzun süre terk edilince ve büyük ihtimalle üst bölümleri ahşap olduğu için günümüze temeller dışında çok fazla şey ulaşmamış. Ama burada doğan Yavuz Sultan Selim'den bir dönem burada görev yapan Fatih Sultan Mehmet'e, 2. Bayezid'den Şehzade Mustafa'ya kadar birçok önemli isim büyük ihtimalle Amasya'ya tam buradan bakıyordu. Gerçekten çok güzel. Alt tarafta Yeşilırmak'ın sağlı sollu kenarında da eski Amasya diyebileceğim o eski Osmanlı evlerinin olduğu yerler var aşağıda. Bu manzarayı da nereden görüyorsunuz? Kızlar Sarayı'ndan. Hemen zaten kente geldiğinizde burası gözünüze çarpıyor. Kaya mezarlarının çok az aşağısında Osmanlı'ya 150 yıl hizmet vermiş Kızlar Sarayı'ndayız şu anda. Muhteşem manzara. Gelip buraya keyfini çıkarmanız şart. Şimdi de Kızlar Sarayı'nın hemen üstünde yer alan ve Amasya'nın simgelerinden biri haline gelmiş Kral Kaya mezarlarına gidiyoruz. Kayalara oyulmuş bu 5 büyük mezarın yaklaşık 2200 yıl önce Amasya'yı başkent yapan Pontus krallarına ait olduğu düşünülüyor. Bu noktada küçük bir ayrıntıyı da söylemek lazım. Buradaki Pontus krallığını çok daha sonraki dönemlerde Karadeniz'de ortaya çıkan Pontus Rumları ya da Trabzon İmparatorluğu ile karıştırmamak gerekiyor. Bunlar Roma'dan önce Anadolu'da hüküm süren antik bir krallık. Aslında Adıyaman bölümünü izlediyseniz Kommagene Krallığı'nı hatırlayacaksınız. Pontus da biraz ona benziyor. Bir yandan soyunu Pers hanedanlığına dayandıran, diğer yandan Büyük İskender'den sonra Helen yani Yunan etkisi altında kalan bir krallık Pontus Krallığı. Bu yüzden kralların kullandığı
Mitridat gibi isimler Pers kökenli olsa da şehirlerde güçlü bir Helen kültürü görülüyor. Pontus Krallığı'nın en ünlü hükümdarı 6. Mitridat yıllarca Roma'ya karşı direnmiş ama sonunda Roma üstün geliyor. Hatta Tokat bölümünü izlediyseniz hatırlarsınız, Jules Caesar bu hanedanın son temsilcilerinden birini Zile'de yeniyor. Yani karşımızdaki mezarlar sıradan mezarlar değil. Dönemin kabadayısı Roma'ya kafa tutmuş çok güçlü bir krallığın krallarına ait. Ona göre de mezarlar bu gücü hissettirecek bir yere ve devasa boyutlarda yapılmış. Amasya'daki kaya mezarları milattan önce 300 yılında yapıldığı söyleniyor. Bu kaya mezarlarının dönemin kralları vefat ettikten sonra buralara gömülüyorlarmış ve içerisi aslında bu dışarıdan gördüğünüz kadar büyük değil. Hem küçük hem de tamamen boş. Tabi binlerce yıl önce yıkılmış bir devletin krallarıydı. Zamanla yağmalanmış. Mezarlara dair hiçbir şey kalmamış. İçerileri de dolu olsa çok güzel olurdu ama bu mezarları özel yapan şey içerileri değil, şehrin her yerinden görülebilen bu görkemli konumları. Amasya Kral Kaya Mezarları. Hem burayı hem de buradan tüm şehri kesinlikle gelin görün. Şu anda Harşena Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Burası Amasya'nın zirvesi. Yaklaşık 300 metre yükseklikte bu kayalıklar. Zaten bu kayalar kale gibi, bir de üstüne sur yapmışlar. Çok dik, çok fazla merdiven çıkıyorsunuz. Kondisyonunuz yoksa işiniz zor. Perslerden Pontus Krallığı'na, Romalılardan Bizans'a, Danişmendilerden Osmanlı'ya kadar çok sayıda medeniyet bu kaleye hakim olmuş. Zindanları, gizli su yolları ile çok egzotik bir kale Harşena. Mesela Cilanbolu Tüneli diye bir tünel varmış. Yaklaşık 150 basamakla aşağı inen dev bir kaya tüneli. En altında da büyük bir sarnıç. O dönemde kuşatma sırasında suya ulaşabilmek için yapılmıştır herhalde. Kalede bulunan tek Türkçe kitabe. Bu kitabe Sahib-ül Hayrat Mustafa Bey'in kitabesi ve önünde de bir küçük kurna var. O zamanlar bile insanlar kuşları ve diğer hayvanları düşünüp sadece su içmeleri için yer yapmış. O zamanlar bile. Harşena'yı, Amasya'yı farklı yapan başka bir detay daha var. Bundan yaklaşık 2000 yıl önce
dünyanın en önemli coğrafyacılarından biri olan Strabon Amasya'da dünyaya gelmiş. Strabon kim ve neden önemli? Çünkü Strabon o dönemin şehirlerini, insanlarını, kültürlerini ve medeniyetlerini anlatan büyük bir tarihçi ve gezgin aynı zamanda. Yazdığı 17 ciltlik Geographica bugün hala en önemli coğrafya kaynaklarından biri kabul ediliyor. İşin ilginç tarafı şu, Strabon kendi memleketini de anlatıyor ve bugün aşağıdan Strabon'un anlattığı bu şehre baktığınızda eski Amasya'nın hala onun anlattığı gibi durduğunu görebiliyorsunuz. Aşağıda Yeşilırmak, onun üzerinde Kızlar Sarayı ve Kralkaya mezarları, en tepede ise Harşena Kalesi ve biz de o kaleye çıkıyoruz. Bakalım buradan Amasya nasıl görünüyor? Şu anda Harşena Kalesi'ndeyiz. Harşena Kalesi neresi? Amasya Kalesi olarak düşündüğümüz, Amasya'ya hakim olan o kale. Harşena Dağı'nın üstündeki kale. Kale suru buradan başlıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Te aşağıdaki yere kadar, te şuralara kadar, hatta şuradan göstereyim. Te şuralara kadar gidiyor. Çok büyük bir kale. Buraların tamamen hakimi bir kale. Buraya çıkmak için biz yaklaşık 400 basamak çıktık yukarıya, basamaklarla 400 basamak. Çıktık, geldik, gördük Amasya'nın Harşena Kalesi'ni de. Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak'ın üzerinde birbirinden farklı dönemlerde yapılmış çok sayıda köprü bulunuyor. Neden buraya bu kadar çok köprü yapmışlar? Çünkü burası Yeşilırmak. Şu an durgun gözüküyor ama burası çok büyük bir nehir. Türkiye'de doğup yine Türkiye'den denize dökülen Kızılırmak'tan sonraki en büyük nehir burası. Yeşilırmak'ın üzerine inşa edilen köprülerden biri de Hükümet Köprüsü. Eskiden ahşapmış. 1940'lı yıllarda betonarme olarak yeniden yapılmış. Yanındaki Saat Kulesi ise ilk olarak 1865 yılında inşa edilmiş. Ama köprü betonarme olarak yeniden yapılırken o eski Saat Kulesi'ni de yıkmışlar. Günümüzde gördüğünüz Saat Kulesi ise yıkılan kuleye benzer bir mimariyle yeniden inşa edilmiş. Üstünde bulunduğum köprü alçak köprü. Yapılma nedeni şu. Burada Amasya Kalesi var, Kralkaya mezarları var, Kızlar Sarayı var, tarihi Amasya evleri var, konakları var. Yani bu yakada çok önemli eserler var. Ama karşı tarafta da hayat var, ticaret var, Osmanlı dönemi eserleri var, camiler var, şifahaneler var. İşte bu köprülerin yapılış amacı da dağ ile nehir arasına sıkışmış olan eski Amasya'yı bir nevi Anadolu'ya bağlamak. Daha net ifadeyle o yakayla bu yakayı birleştirmek.
Burası Amasya Şehzadeler Müzesi. İçeride Osmanlı döneminde Amasya'da görev yapan şehzadelerin bal mumundan heykelleri var. O dönemin kıyafetlerini, taht düzenlerini ve o dönemki yaşama dair birçok detayı burada görebilirsiniz. Peki neden Amasya'da böyle bir müze var? Çünkü Osmanlı döneminde şehzadeler sancaklarda görev alır, böylece devlet yönetimini öğrenirlermiş. İşte bu yüzden bazı şehirler şehzadelerle özdeşleşmiş. Bu anlamda öne çıkan iki şehir var. Biri Manisa, diğeri ise Amasya. Amasya şehzadeler kenti desek yalan söylemeyiz. Çünkü 12 tane şehzade çıkarmış ve bunlardan 7 tanesi ileride Osmanlı tahtına çıkarak padişah olmuş. Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Çelebi Mehmet gibi Osmanlı tarihinin önemli isimleri burada görev yapan şehzadeler arasında. Tahta çıkamayıp çok tanınan şehzadeler de var. Mesela Osmanlı tarihinin belki de en çok konuşulan şehzadesi olan Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa da bir dönem Amasya'da sancakbeyliği yapmış. Bence güzel bir müze olmuş. Ama Amasya'nın o meşhur Şehzadeler şehri hikayesini ziyaretçiye daha güçlü hissettirecek şekilde biraz daha büyütülebilir, biraz daha geliştirilebilir diye düşünüyorum. Amasya'ya geldik. Amasya'nın yöresel lezzetlerini de tatmadan gitmeyeceğiz. Tabii ki de Fatih Bey burada bizlere dedi ki yöresel lezzet deyince siz lütfen oturun ben size anlatayım dedi. Hoş geldiniz Fatih Bey. Siz de hoş geldiniz efendim. Biz de hoş geldik, doğru. Tabii buraya gelirken böyle bir kulak aşinalığı oluyor. Yani Amasya mantısı falan filan, hani böyle bir Amasya'ya gittiğinde bamyayı Şunları kaçır yiyin filan diye. demişlerdir, Şimdi evet. buraya gelince de baktığımda mantı da var ama burada bamya var. Fakat bamyanın özelliği, ağzım sulandı. Afiyet olsun. Çok küçük taneleri. Bizde zaten büyüğü yenmez bu. Türkiye'nin %45'ini karşılıyoruz kuru bamyada. Amasya. Amasya'da Taşova bölgesi ve Göynecek bölgesinde. Biz kuru satıyoruz bunu. Yapım aşamasında da şöyle dana etiyle ta Osmanlı saray mutfağına kadar giden bir yemek aslında bu. Evet. En çok satılan yemekler arasında, rağbet gören yemekler arasında biz bamya sevmeyen çok misafirimize de bamya sevdirdik. Çok lezzetli. Peki Şifa olsun. dana etiyle Dana etiyle yapıyoruz, evet. Tabii reçeteler değişebiliyor. Bu reçeteler nereden buldunuz derlerse bu en iyi reçeteler anneanneler ve babaannelerden Tabii oradan gelmez. geliyor. Yani Kayseri'ye gittiğimde mantı için işte ben mantı falan filan kaç tane sığar esprisi yapmışlardı böyle. Ben kaç tane sığacak? 4 tane, 3 tane sığar Gibi demiştim. düşündünüz. Bir sürü. Burada da bamya da aynı. bamya Şimdi da aynı, evet. Biz İzmir'de kullandığımız bamyalar daha büyük ama buradaki çok küçük ve bunu çatalla yemek zor. Ya bu zaten çorba olarak da ana yemek olarak da kullanılabiliyor aslında. Yani şöyle söyleyeyim, bizim bamya dediğimiz o iri bamyalar bizim mutfağımıza hiç girmez. Onu tohumluk olarak ayırırız. Bir dahaki sene tekrar dikebilmek için. Ama bu bamya böyle yenir. Küçükken. Böyle yenir. Bunu nasıl ayıklıyor? Şimdi Anneannem sabah işçiler tarlaya girerler, toplarlar. Gün doğduğu zaman da dizme işlemini çiçeğiyle beraber dizerler. Aslında çiçek bamyadır bunun ismi. Kuruduğu zaman üzerindeki çiçek dökülür, sadece bu kendisi kalır. Çok lezzetliymiş. Çok beğendim. Şifa olsun inşallah. Sağ olun efendim. Geldik buna. Bu diyorum gözleme Amasya değil, yağlısı. Amasya yağlısı. Yağlı. Yağlı. Haşhaş cevizden oluşan. Şöyle bir üçleme yapıyoruz aslında biz: toygo çorbası, keşkek, Amasya yağlısı. Şimdi bizim bayram sabahları bir gün öncesinden Arife günü yağlılar, çörekler, börekler hazırlanırken gece fırına da keşkek sürülür. Biz fırının koltuğu deriz. Fırının koltuğuna keşkeği bırakırız. Sabah namaza, bayram namazına giden erkekler namaz dönüşünde fırına uğrarlar, keşkeğini alırlar. Evdeki hanımefendiler de çorbayla yağlısını, çöreğini hazırlarlar, dolmasını hazırlarlar. Sabah kahvaltısını da böyle başlatırlar. Bayram sabahlarının genel özelliği bu. Haşhaşlı cevizli olması, sacın üzerinde pişirilmiş olması. Hiçbir performans beklemediğim bir şey yani ama lezzeti çok güzel. Değil mi? Hani çok lezzetli. Bir de hani bunu bayram sabahı falan düşününce o hani Daha teferruatlı giriyor, aynen. Böyle hani bir su böreği
nasıl konforlu geliyor bayram sabahları insana böyle çıtır çıtır. Yani bunu düşünüyorum, bu çok daha konforlu Evet, duruyor. şimdi keşkekle beraber bir şey yaparsanız, Nasıl? Ondan alıp ona mı? yani onu ekmek niyetine kullanıp He, onun ekmek niyeti. Abi ekmek niyetine kullandıklarına bak. Evet, şöyle yaptık. o 12 saatte pişiyor. Gece fırına Keşkek. keşkek, evet. Bütün malzemeleriyle beraber üzeri hamurla kaplanıp fırının koltuğu deriz. Fırın tavını alır. Önce fırın odun ateşiyle yanar. Fırın közü bittikten sonra fırının üst tarafı beyazlaşınca fırın tava gelmiştir denir. Sonra fırının koltuk kısmına ateşin görmeyen yüzüne bırakılıp 12 saat bekletilir. Bayram sabahı ben bunları yersem bütün bayram yemek yiyebilirim ama. Yani bu herhalde kültür de şeyden geliyor. Çok fazla savaş, çok fazla hani Aynen öyle. Anadolu toprakları, Anadolu toprakları. kısa Aynı- zamanda bir yemek yiyeyim, bütün savaşta beni tutsun mantığıyla Güç, yapılan güç de şeyler. tabii. Yani bunların hepsi sizi kuvvetli de tutar. O akşama kadar da tok tutar. Peki bu tarafa geçmeden önce çorbamız. Toyga çorbası. Toyga çorbası. Toyga ne? Toyga- Toyga toplanmak, toy kurmak, beraber olmak anlamında. Yağlı yoğurt, süzme yoğurt ve manda yoğurdu ile yapılıyor. Böyle naneyle karıştırıp da alırsak. Naneyle. Ha. Yemeklerin birçoğunda tereyağı kullanıyoruz zaten. Mantıya benziyor bu çorba. Lezzeti aynı mantı. Oha, bu da çok doyurucu. Şimdi gelelim bu tarafa. Bu tarafa gelelim. Çok beğendim. Sizin mantınızın özelliği ne? Bizim mantımızın özelliği. Amasya mantısı diyoruz. İçinde kıyması ve ama içinde hamurla alakalı bir şeyimiz var. Yapım aşaması. Hani bu işte Kayseri bir numara gibi görünse, Evet. Sinop bir numara görünse de bir tadına bakın. Yani bu da çok lezzetli şimdi. Bu neden bu kadar lezzetli? Onunla içindeki malzemelerle alakalı yapım aşaması. Şimdi biz hep şunu söylüyoruz. Hamur işlerinde Amasyalı hanımlar çok başarılı. Çok becerikli. Biz de hep şunu diyorduk. Yani bu işte reçeteyi kimden alırız? Anneannemiz, babaannemizden. Bir reçete çıkardık. Böyle bir unutulmuş bir mantı çıktı ortaya. Dedik ya bu mantıyı gün yüzüne çıkartalım. Amasya'da böyle bir açık vardı. O açığı kapatmak durumunda Yani kaldık. lezzet açısından kapatmışsınız. O garanti. Çok da güzel. Porsiyonları Kayseri'ye göre daha büyük kalıyor haliyle. Biraz daha iri, evet. Ama lezzet bakımından çok güzel. Yani bu da buram buram Anadolu kokan Değil bir mi? mantı olmuş. Bunları ayıralım. Bunları yersek mahvoluruz. Yok. Şimdi de Şimdi bu bizim incimiz diyelim, bir numara. evet, bir de bunu dediler yolda. Baklalı dolma. Baklalı dolma. Baklalı dolmanın yapım aşaması biraz zahmetli. Evet. Şöyle zahmetli. Şimdi evlerde, düğünlerde yapılır aslında baklalı dolma. Biz ne yapıyoruz baklalı dolmayı? İçinde ne var? Buğdayın kırılmış hali, Evet. haşlanmış bakla, baharatlar, az miktarda kıyma. Bunu bohça şeklinde yaprağı ters çevirip bohça şeklinde sarıyoruz. Kuzu kaburgasının üzerine tane tane diziyoruz. Sonrasında bir fırına yüzünü gösteriyoruz. Biz öyle deriz. Şive olarak da, Amasyalı olarak bir fırında yüzünü gösteririz. Hafiften suyunu çeker. Sonra bir salçalı ve soğanlı bir sos yapıp tekrar fırına süreriz. Yaklaşık 3-4 saat bekletiriz. Yavaş yavaş pişmesini bekletiriz. Burada eskiden düğünlerde gelenek şu olmuş. Gelin evine ya da düğün evine biz ne hediye götürebiliriz? Gelecek misafirlere dolma saralım. Çünkü zahmetli. İmece usulü bütün konu komşu toplanırmış. Dolma saralım. En güzel hediye bu olaraktan düğüne gelinimize ya da damadımıza hediye olarak verelim demişler. İşte o yüzden incisi diyorum Amasya'nın. Amasya'ya gelen bütün misafirler özellikle baklalı dolma, işte keşkeği, etli bamya özellikle yemek için geliyorlar. O dediğim gibi o günümüzde kadar getirilen şeylerin üzerine biz de ufak tefek dokunmalarla buraya kadar getirdik. Şimdi şu ana kadar bir numara bu. Yani bu Amasya'ya geldiğinizde olmazsa olmaz. Bence bunu yememiz lazım. Bunu yiyelim. Adını bir daha söyler misin? Baklalı dolma. Baklalı dolmayı yani Amasya'ya gelirseniz %100 yemeniz lazım lezzet olarak. Ya şimdi biz restoran şeyinde servisinde böyle sunuyoruz ama kültür nasıl onu söyleyeyim. Tencerelerin altında kuzu kaburgası var. Büyük bir tencere, bakır tepsi düşünün. Onu ters çeviriyoruz. Kaburgalar üstte kalıyor, dolma altta kalıyor. Lavaş vardır. Fırın lavaş. Fırın lavaşta şey alırsınız. Kaburgayı. Bir kaburgadan alırsınız, bir dolmadan alırsınız. Bir de yanında soğan eklersiniz. Muhteşem bir lezzet olur. Abi şimdi bir de birinciliğe oynayan Amasya lezzetlerinde Aynen öyle. birinciliğe oynayan Şimdi kuru fasulye denildiği zaman insanlar nasıl bir birinci olacak deniyor ama kuru fasulyemizin özelliği var. Kuru fasulye yağmur suyuyla besleniyor. Yani
Bulunduğu bölge yayla dediğimiz, bu Dazlı Yaylası dediğimiz bölgede yetişiyor ve yerli tohum, ata tohumu. Şu an coğrafi işaret almaya çalışıyoruz bununla alakalı. Çoğu markadan daha önde olduğunu düşünüyoruz. Bir lezzetine bakarsanız zaten anlayacaksınız. Yarım saatte pişiyor. O kadar lezzetli. Hatta bizim yaptırdığımız çiftçi bize diyor ki benim fasulyemi ihanet ediyorsun içine et koyarak diyor ama et koymadan da fasulye olmuyor biliyorsunuz. Kendi lezzetine güveniyor o kadar. Fatih Bey bu olur. 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 Yani bu lezzet olur. Fasulye de çok güzelmiş. Ama sıralamada yaprak sarma diyeceğim senin. Tabii. Baklalı dolma. Baklalı dolma. Mantı. Bamyanın hastasıyız ama fasulye Olur. üçüncülüğe göz kırpıyor. Olur Yani diyorsunuz. şöyle buraya geldiğinizde Amasya'ya bu lezzetleri tatmadan gitmeyin. Çünkü geçmişi çok kültürlü bir yer. 7500 yıllık bir geçmişi var Amasya'nın ve burada çok fazla medeniyetler gelmiş geçmiş. Geçerken de bıraktıkları güzellikler, nimetler de bunlar olmuş. Üzerine de bir şıra içelim. Şırayı unutma. Şimdi şırayı ne zaman içiyorlarmış? Onu da söyler misiniz lütfen? Şimdi bu kadar yemek yedikten sonra bir de hazmetmek lazım. Biz bunun bir araştırmasını yaptık. Acaba nasıl halledebiliriz bu işi diye. Reçetelerden, eski arşivlerden çıkardık Şehzade Şerbeti. Şehzade Şerbeti biraz ağır kaçtı. Yani içindeki baharatlar biraz ağırdı. Biraz daha günümüze uyarladık. Üzüm ağırlıklı bir şıra oluşturduk. Bunu da çok et tüketildi, çok bakliyat tüketildiği için hazmı kolaylaştırmak için yanında tükettiriyoruz. Yemekten sonra bir tane yiyorsunuz, hiçbir şey yememiş Bir gibi tane oluyorsunuz. şıramızdan, Şehzade şıramızdan da içtikten sonra Amasya'yı gezmeye başlayabiliriz diyorsunuz. Bu da çok lezzetli. İçinde şeker olmaması da bence püf noktası. Amasya'nın tarihi konakları ve daracık sokaklarında gezerken çok güzel bir koku alacaksınız. Bu koku Amasya elmasının kokusu. Hatta elma mevsimi olmasa bile bu kokuyu hissedebilirsiniz. Çünkü burada dükkanlarda kurutulmuş elma, elma çayı ve elmadan yapılan başka birçok ürün satılıyor. Ama tabii etrafı seyretmekten, o tarihi dokuya hayran hayran bakmaktan kokuyu alamayabilirsiniz. Bamya. Belki yemeği yerken tabii o yemeğin içinde kaldığı için çok anlaşılmayabilir ama burada çiçek bamyasının küçüklüğünü net bir şekilde görebilirsiniz. Ne kadar küçük ya. Yeşilırmak kıyısı boyunca Amasya'nın tarihini ve kültürünü simgeleyen çok sayıda heykel yer alıyor. Bunların en bilineni ise elbette Ferhat ile Şirin. Peki bu heykellerin burada ne işi var? Çünkü efsaneye göre bu aşk Amasya'da yaşanmış. Kızlar Sarayı'nda da bahsetmiştim. Efsaneye göre Sultan sarayı kız kardeşi Şirin için yaptırmış. Duvar süsleme ustası Ferhat da burada çalışırken Şirin'e aşık olmuş ve onu sultandan istemiş. Ancak sultan bu evliliğe razı olmamış ve Ferhat'a imkansız gibi görünen bir şart koşmuş. Elma Dağı'nı delip şehre su getirirsen Şirin'le evlenebilirsin demiş. Ferhat yıllarca çalışmış ve dağları delmiş. Sultan bakmış, Ferhat şehre su getirecek ve kız kardeşiyle evlenecek. Umudunu kessin diye Ferhat'a Şirin'in öldüğüne dair bir haber yollamış. Haberi alan Ferhat oracıkta ölmüş. Sevdiğinin öldüğünü öğrenen Şirin de onun ardından kendi hayatına kıymış. Efsane böyle. Şehir merkezinin hemen dışında Ferhat'la Şirin Aşıklar Müzesi var. Amasya'ya geldiğinizde vaktiniz varsa o müzeyi de ziyaret etmeyi unutmayın.
Amasya'ya şehzadeler şehri demiştik. Amasya'da yetişen o şehzadelerden biri de Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Sultan II. Bayezid. Sultan Bayezid, şehzadelik yıllarını geçirdiği bu şehre büyük bir eser bırakmak istemiş ve Yeşilırmak kenarındaki bu alanı uygun bulmuş. O dönem Amasya'da görev yapan oğlu Şehzade Ahmet de babası adına bu külliyeyi inşa ettirmiş. Klasik Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bu yapı camisi, medresesi, imareti yani aşevi, namaz vakitlerinin hesaplandığı muvakkithanesi ve türbesiyle Amasya'nın en önemli tarihi eserlerinden biri. İnşaatı 1486 yılında tamamlanmış. Yani 5,5 asrı devirmiş bu arkamda gördüğünüz yapı. Erken dönem Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan caminin en önemli özelliklerinden birisi minareleri. Caminin 2 minaresi aynı dönemde ama birbirinden farklı tarzda inşa edilmiş. Bir de bu camiye eşlik eden 2 tane de dev çınar var. Camiyle aynı zamanda toprağa dikilmişler. Yani cami ve çınar adeta yaşıt. Külliyenin avlusunun tam merkezinde ahşap çatısıyla 12 köşeli tarihi bir şadırvan var. O devasa doğu çınarları da bu şadırvanın çevresinde. İsterseniz önce bu klasik Osmanlı mimarisi caminin içine girelim. Ardından da imaret bölümünde yer alan Minyatür Amasya Müzesi'ni görelim. Burası eğer gördüyseniz Bursa'daki Yeşil Cami veya Muradiye gibi camilerle aynı mimari yapıya sahip. Yani yukarıdan bakınca ters T şeklinde inşa edilmiş. İlk girişte sağlı sollu küçük kubbeli 2 ayrı bölüm var. Buralar gezginler veya misafirler için yapılmış. Caminin ana bölümü ise 2 büyük kubbeli. Ama orada tabii çini süslemeler ağırlıktaydı. Burada ise daha çok kalem işi süslemeler var. Orada caminin ana bölümüne basamaklarla çıkılıyordu. Burada basamak yok. Şimdi bir de minyatür müzesine bakalım. Şu an 2. Bayezid Külliyesi'nin tarihi imaret binasının bir odasındayız. Burası Türkiye'nin ölçek bazındaki en büyük kent maketi. Tam 80 metrekarelik devasa bir alana şehrin 1914 yılındaki o bozulmamış dokusu birebir işlenmiş. İçerisinde evleri, camileri, köprüleri ve insanlarıyla tam 1860 figür var. Yeşilırmağı yapmışlar. Şehrin içinden geçen treni canlandırmışlar. Köprüleri, dağları çok güzel olmuş. Amasya 1914'te nasıl gözüküyordu? Aynen böyle gözüküyordu ama sadece resimle değil. Amasya Minyatür Müzesi'nde devasa bir Amasya var. Burayı ziyaret etmeniz şart. Şu an 1308 yılında İlhanlılar döneminde inşa edilen Amasya Bimarhanesi'ndeyiz. Yani dönemin en modern hastanesindeyiz. Burası şu an bir müze. Amasya Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi.
Yaklaşık 700 yıl önce dünyanın birçok yerinde ruhsal problemleri olan insanlar zindanlara kapatılıp zincirlenirken burada hastalar suyun o dinlendirici sesi ve özel musiki makamları ile tedavi ediliyordu. Yani burası bir akıl hastanesi olarak da kullanılıyordu. Daha sonraki dönemlerde normal hastane olarak da hizmet vermiş. Peki müzenin adında da yer alan Sabuncuoğlu kim? Asıl adı Sabuncuoğlu Şerafettin. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış ve 14 yıl boyunca bu hastanede başhekimlik yapmış. Çok önemli bir isim. Alp Bey, abartıyorsunuz, ne önemi varmış diyebilirsiniz. Sabuncuoğlu Şerafettin, Fatih Sultan Mehmet'e sunulmak üzere 2 kitap yazıyor. Birincisi Cerrahiyetül Haniye, yani Hakan'ın cerrahlığı. İkincisi ise Mücerrebname, yani denenmiş ilaçlar kitabı. Kitapların içeriğini içeride anlatayım. Bakalım Sabuncuoğlu Şerafettin neden bu kadar önemli bir isimmiş? Sabuncuoğlu Şerafettin o dönem cerrahi müdahalelerini not almış. Not aldığı gibi bir de üstüne resimler yapmış. Yani resimli Türkçe ilk tıp kitabı bu kitap. Peki bu kitap niye önemli? Birincisi, o dönemde bilim dili Arapça ve Farsçaydı. Sabuncuoğlu ise taşradaki hekimler de anlayabilsin diye kitabını Türkçe yazmış. Böylece tıp bilgisini bir anda çok geniş kesime ulaştırmayı başarmış. Yani tıbbı tabana yaymış. İkincisi ise görsel eğitim. Sabuncuoğlu insan bedeni çizmenin hoş karşılanmadığı bir dönemde içinde insan resimleri de olan bir kitap yazarak tıp dünyası için bu tabuyu yıkmış. Müdahalelerini, hangi aleti ne şekilde kullandığını, hastanın neresine nasıl müdahale ettiğini hepsini kitabında resimlerle anlatmış ve tıp dünyası için, tıp eğitimi için adeta bir çığır açmış. Bu da ikinci kitabı. Bu kitapta da hani böyle karışımlar falan, böyle bir bitkisel karışımları bulduğu ve tarifleri yazdığı, gene Fatih Sultan Mehmet'e hitaben yazdığı bir karışımların not aldığı bir kitap. Özelliği, Osmanlı döneminde çok fazla bilhassa yılan sokması varken bunları bir karışımı kendisi panzehir olarak ürettikten sonra önce bir tavukta deniyor. Sonrasında da bir yılana kendini sokturtup panzehiri kendinde deniyor. Yani kendini kobay olarak kullanan ilk insan da Şerafettin Bey. Bu yapıt dönemin hükümdarının eşi Ildus Hanım'a hitaben yapılıyor. Çünkü kendisi kaleyi seyretmeyi çok seviyor ve zaman zaman da gelip burada yerini alıp muhteşem kale manzarasını seyrediyor. Bak ne buldum, Amasya'da ne buldum. Bak Amasya elması bu, yer elması. Değil mi? Değil mi lan? Değil mi lan? Nazarlardan korusun Allah, hep iyi insanlarla karşılaştırsın seni. Tamam mı? Hadi çak bir tane. Neyse. Yeşilırmak'tan dolayı balıkçılar da var burada, balık tutan insanlar da var. Amca merhabalar, balık nasıl gidiyor, nasıl tutuyorsunuz balık? Çok sakin bir amca kendisi, çok konuşmayı tercih etmedi belli. Çünkü balık başka, meditasyon, şu anda kendisi medite bir konumda. Yalnız oltanızda balık var. Yani almazsanız kokar, çok da meditasyona girmeyin. Tut, çek şunu. Çek abi, çek. Sarsana, sen niye böyle bakıp duruyorsun? Evet. Balıkçılarla ilgili burada biraz sıkıntılar yaşanıyor gibi sanki.
Evet, bu bölümlük bu kadar. Güzel şehir Amasya'nın merkezindeydik. Biz Amasya'yı çok sevdik. Umarız siz de sevmişsinizdir. Tabii yazın veya tatil döneminde çok kalabalık olur buralar. Ama yine de gelmek, görmek, sevmek lazım. Gerçekten çok etkileyici bir şehir Amasya. Evet, kanalımızın adı Alp Yollar'da. Türkiye'yi geziyoruz ve televizyonlarda yayınlanan bölümlerin aksine, çünkü orada süre sınırı var, çok daha detaylı, çok daha bilgilendirici içeriklerle şehirlerimizi, bu toprakların tarihini, kültürünü ve bize kalan mirasını anlatıyoruz. Üstelik gerçek 4K kalitesinde de sizlerle buluşturuyoruz. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sadece kendi şehrinizi değil, Şırnak'tan Aksaray'a, Burdur'dan Kars'a, Trabzon'dan Gaziantep'e yayınladığımız tüm bölümleri izleyin. Çünkü bu ülkenin her karış toprağı hepimizin. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.